Hastalık bu futboldan hepinize selamlar. Bugün size bir sorumuz var arkadaşlar. Eğer profesyonel bir futbolcu olsaydınız bütün kariyerinizi tek bir kulüpte geçirmek ister miydiniz? Evet, yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz ve sorudan da anlaşılacağı gibi bugün size tüm profesyonel kariyerini tek bir kulüpte geçiren, bir kulübe ömrünü veren futbolculardan bahsedeceğiz. Tabi son zamanlarda ABD Majör Ligi, Arap Yarımadası, Asya pazarı derken Xavi gibi, Iniesta gibi, Alessandro Del Piero gibi, Steven Gerrard gibi efsane oyuncular bile simgesi oldukları kulüplerde futbolu bırakma şansına ne yazık ki erişemediler. Ve işin gerçeği bu tip örnekler de gitgide azalıyor. Belki de Messi son temsilcisi olacak. Lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. İşte bir kulübe ömrünü verenler. 10 numara Rogerio Ceni. Tüm kariyerini Sao Paulo'da geçirmiş olmasına karşın Ceni dünya çapında öne kavuşmuş bir isim. Sebebi attığı frikik ve penaltı golleriyle meslektaşlarını sık sık üzmesi. 1251 maçta 131 gol kaydetti çılgın kaleci. Kariyeri boyunca bu sayıya ulaşamayan santraforlar var. Dünya futbol tarihinin en golcü kaleciler listesinde açık ara farkla bir numara ve Sao Paulo için bir efsane. Bu kulübe öyle bağlıydı ki Rogerio hiçbir zaman Avrupa'da oynamak gibi bir hevese kapılmadı. 3 kez Libertadores kupası sahibi oldu. Aynı zamanda kariyerinde tam 590 maç kazanarak bu rekorun da sahibi oldu. ...23 yıl boyunca kalesini koruduğu kulübüne ve futbola 2015 senesinde veda etti Ceni. 9 numara Bülent Korkmaz. 85-2005 yılları arasında tam 20 yıl hizmet etti Galatasaray'a. 612 resmi maçla kulüp rekortmeni. Bu 20 yıla tam 26 kupa sığdırdı kaptan. Soyunma odasında sesi en çok çıkan adamdı. Beyler bakın maçtan sonra bir şey konuştuk. Artık zamanı geldi. Herkes tek yürek olsun. Yüreğini sahaya vursun. Hatta belki biraz fazla konuşurdu. Savaşmak, mücadele etmek ruhunda vardı Bülent'in. Soyadına yakışır bir futbol oynardı. Soyadı demişken ilginç bir bilgi, Bülent'in ailesi ona başka bir isimle hitap ediyor. Babası onun adını Cesur koymak istemiş. Sonra nüfus memuru bu ismi kabul etmemiş ve nüfus cüzdanına Bülent yazdırmış. Ama onu hep Cesur diye çağırıyor ailesi. 2005 yılında çok sevdiği kırmızı formayı son kez giydi Cesur Bülent Korkmaz. Galatasaray kulübü onun 3 numaralı formasını emekli etmeyi teklif etse de büyük kaptan yeni Bülent Korkmazlar görmek istediği için bu teklifi kabul etmedi. 8 numara Javier Zanetti. Aslında Zanetti, Inter'e Banfield adında bir kulüpten gelmiş. Ancak tüm kariyerinde profesyonel olarak formasını giydiği tek kulüp Inter. 41 yaşına kadar oynayan Zanetti müthiş bir profesyoneldi. ...860 maçla Inter tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu rekorunun açık ara sahibi. Kulübüyle 6 lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA kupası kaldırdı. Zanetti'nin 2 lakabı var. Biri Il Capitano. Malum kaptanlığına vurgu yapıyor. Diğeri ise Il Trattore yani traktör. Bu lakabı ise her maç San Siro'nun çimlerini kaldırdığı için almış. Kariyerinin son yıllarında ağır bir Aşil tendonu sakatlığı yaşadı Zanetti. Kim bilir belki daha uzun sürede oynayabilirdi. Inter formasını son kez giyeceğini açıkladığı 13-14 sezonunda bir maç esnasında tribünden atlayan bir taraftar Zanetti'ye doğru koşarak "Bizi bırakma" diye ağlamıştı. İşte Zanetti böyle bir efsaneydi Inter için. 7 numara Gary Neville. Manchester United ve İngiliz milli takımının efsane sağ beki.
Manu formasıyla 602 resmi maça çıktı. 14 kez kupa kazandı. Kırmızı Şeytanların 92 sınıfının üyelerinden birisi. 2 numarayı en çok yakıştırdığım adamlardan biri. Kanattan kanada attığı diagonal paslar, mücadeleci futbol tarzı ve bindirmeleriyle İngiliz kanat beki deyince akla ilk gelenlerden. United'a kimlik kazandıran oyunculardan birisi ve aynı zamanda David Beckham'ın en iyi arkadaşıydı Gary. Manchester'ın sağ kanadını 19 yıl boyunca savundu. Kendi efsane olmakla kalmadı, önünde oynayan Eric Cantona, David Beckham ve Cristiano Ronaldo gibi oyuncuların da efsane olmasında büyük bir pay sahibi oldu. Manchester United'dan başka bir takımda oynamayacağını bildiği için kariyeri boyunca hiçbir dönemde bir menajerle çalışmamıştı Neville. O bıraktığından beri United sağ bekte bir yığın oyuncu denedi ama hala ideal birini bulamadı. 2011'den beri Kırmızı Şeytanlar yeni Gary Neville'ını arıyor. Altı numara Jamie Carragher. Liverpool'un bayrak adamı. Kulübüyle bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir UEFA kupası, 2 Avrupa Süper Kupası kazandı. 737 maçla kulüp tarihinde 2. sırada. Doğma büyüme Liverpool'lu olan Jamie bir Scouser, yani yalnızca o bölgede konuşulan çok ağır bir aksanı var. Hatta BBC'de katıldığı bir program sırasında ne konuştuğunu anlaşılması için yayını altyazılı yapmak zorunda kalmışlardı. Now that people come in, because I think we've got a great start and a great squad at the moment. I'm sure the manager's going to make a couple of additions, but we said it. Savunmanın her bölgesinde oynayabilen çok yürekli bir oyuncuydu ve Liverpool taraftarı ona bayılırdı. Hakkında şöyle ilginç bir beste var. Maçlarda değil de yalnızca Jamie'nin maçtan sonra bira içmek için gittiği publarda söylerlermiş. Liverpool'dan daha büyük bir takımda oynamak istiyor musun sorusuna öyle bir takım yok ki diye cevap veriyor Carragher. 2013 yılında jübilesi için ayarlanan özel maçta Everton karşısında kırmızıların formasını son kez giydi. Liverpool efsanesi olmasına rağmen Carragher aslında çocukluğundan beri bir Everton taraftarıymış ve en büyük hayali Liverpool'a bir tane gol atmak. İşte jübile maçında Liverpool aleyhine uydurma bir penaltı çalan hakem de Jamie'nin bu hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Tıpkı bir Everton oyuncusu gibi topun başına geçen Carragher son golünü Liverpool'a attı ve her iki takım tribünleri tarafından alkışlanarak sahayı terk etti. İngiltere'nin bu en büyük rekabetlerinden biri bile bizlere nasıl daha hoşgörülü oluruz konusunda büyük bir ders niteliğinde. Beş numara Paul Scholes. 92 kuşağının bir başka üyesi. 718 resmi maçta 155 golü var. 16 kez kupa kaldırmış United'da. Underrated'ın sözlük anlamıydı Scholes. Yeri doldurulamaz bir oyuncuydu. Nitekim hala da doldurulamadı. Futbolu fundamental olarak yemiş bitirmiş bir adam. Her zaman doğru kararı veren, doğru yere koşan, temel futbol öğretilerini içselleştirmiş ve refleks haline getirmiş biriydi. Lionel Messi'nin anlattığına göre Barcelona'nın şu ünlü La Masia Futbol Akademisi'nde genç oyunculara sık sık Paul Scholes anlatılır ve onun videoları izletilirmiş. Messi diyor ki, küçükken Scholes'u hiç görmedim ama en iyi öğretmenlerimden birisi de oydu. Ve elbette Zinedine Zidane'a sorulan dünyanın en iyi orta sahası olmak nasıl bir duygu sorusuna Fransız yıldızın verdiği cevap, ben bilemem, Paul Scholes'a sorun. 4 numara Paolo Maldini. 2009 yılında futbolu bırakan kaptan Paolo, Milan formasını ilk kez giydiğinde yıl 1984'tü.
tam 25 yılını verdi bu kulübe. 903 resmi maçta kulüp rekorunu kırmakla kalmadı, 16 kupa kaldırdı. Kariyerinde hem ulusal hem de uluslararası alanda UEFA kupası hariç bütün kupaları kazandı. Sanırım gelmiş geçmiş en iyi defans diye bir anket yapsak büyük ihtimalle çoğunluk onun adını işaretleyecektir. Maldini'nin 3 numaralı forması onun futbolu bırakmasıyla birlikte emekli edildi. Kariyerinin son 5-6 yılında ne zaman Milan maçına denk gelsem ulan bu adam hala top oynuyor mu diye şaşırmama yol açan ama yine de sahada 25'lik gibi duran bir oyuncuydu Maldini. Sanki gençlik iksiri içmiş gibiydi. Bugün bile 50 yaşındaki şu haliyle aktif olarak futbol oynayan birçok oyuncudan daha fit bir görünüme sahip. 3 numara Ryan Giggs. 73 doğumlu Gallerli Giggs, Manchester United'ın efsane 92 sınıfının en seçkin üyelerinden birisiydi. Kariyeri boyunca tam 963 resmi maça çıktı, 168 gol attı. 21 kez kupa kazandı. Tam bir istikrar abidesiydi Giggs. Manchester United kulüp tarihinde en çok forma giyen oyuncular listesinde 1 numara ve kırılması imkansız gibi gözüken bir rekorun sahibi. Manchester United bu adam için bir aşktı. Bir an için bile ayrılmayı düşünmedi Giggs. Çok ilginç bir tarzı vardı. Topu ayağına aldığı gibi rakip kaleye doğru yardırmaya başlar, gol ya da gol pası şansına ulaşıncaya kadar asla durmaz, durdurulamazdı. 963 resmi maçta tek bir kırmızı kart görmediği gibi asla kendini yere atmaz, hakemleri aldatmaya çalışmazdı. Sir Alex Ferguson'ın bir West Ham maçında Giggs'in kazandırdığı bir penaltıdan sonra aklına takılıyor. Diyor ki yardımcılarına, Giggs bugüne dek bize kaç tane penaltı kazandırdı? Sürekli ceza sahası içinde, üstelik en çabuk oyuncumuz. Yardımcıları hemen araştırıyor. Cevap 5. Sadece 5. Çünkü Ryan Giggs darbeyi alsa da kendini asla yere bırakmaz. Sonuna kadar gider. Çok antika bir adamdı Giggs. 13-14 sezonunda geçici olarak Manchester United'da oyuncu teknik direktörlük görevini üstlendi. Hatta bir Hull City maçında kendisini oyuna alarak ilginç görüntülere de sebep oldu. İki numara Charles Puyol. 15 yıl boyunca başarıyla terletti Barcelona formasını. Tam 16 kupa kaldırdı, 566 maça çıktı. Adam yiyen stoper ekolündendi Puyol. İzlediğim en iyi oyuncu değildi. Belki izlediğim en iyi stoper de değildi ama izlediğim en büyük kaptandı. Puyol'la ilgili şahit olduğumuz veya anlatıla gelen o kadar çok hikaye var ki
Örneğin gol sevincini biraz abartan takım arkadaşlarına bile posta koyacak kadar hakkaniyetli bir adam. Kendi yarı sahasından depar atarak gelip köşe gönderinin orada sevinen Dani Alves ve Thiago'ya dağılın lan diye çıkışabilecek biri. Yine bir Real Madrid maçında sahaya atılan bir çakmağı yerden alan ve hakeme göstermeyi niyetlenen Piqué'nin elinden çakmağı kaptığı gibi sahanın kenarına fırlatıyor. Oyunun soğumasına veya konsantrasyonun bozulmasına sebep olacak her şeye ve herkese karşı savaş içindeydi Puyol. 2013-2014 sezonunda 2 yıllık bir kontratı daha bulunmasına rağmen bir basın toplantısı düzenleyerek 2 tane ağır ameliyat geçirdim. Artık eskisi gibi değilim, artık Barcelona'ya faydalı olamam diyerek sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. Yattığı yerden para kazanmaya devam edebilirdi ama onuruyla bırakmayı tercih etti. Sadakatin ve centilmenliğin giderek daha az değer gördüğü futbolda temiz kalmayı başarabilmiş nadir bir adamdı Puyol. 1 numara Francesco Totti. 786 maça çıktı, 307 gol attı, tam 25 sezonda. Serie A tarihinin 22 yaşında pazuvan takan en genç kaptanı. Roma için onun isminin anlamı o kadar büyük ki bu kulüpte kazandığı tek bir şampiyonluk var. Ama bu şampiyonluk sadece önemsiz bir detay, sadece bir rakam. O şampiyonluğu kazanmamış olsaydı bile Totti bugün arkasında bıraktığı mirastan hiçbir şey kaybetmiş olmazdı. Farklı dönemlerde sadece Real Madrid tarafından en az 3 kez istendiği bilinen bir gerçek. Ama Totti, Roma'ya bir futbol kulübü değil, bir ev gibi bakıyordu. Roma forması onun için bir iş kıyafeti değil, günlük bir kostümdü. Hiçbir zaman ayrılmayı düşünmedi. Aslında Totti ile ilgili anlatılacak çok şey var. Ama Roma'ya veda ettiği şu görüntülerden daha iyi hiçbir şey anlatamaz onu sanırım. Böyle bir veda herkese nasip olmaz. İşte Roma İmparatorluğu'nun Roma'ya vedası. Totti yoksa parti de yok. Totti ağlarsa herkes ağlar.